Merhaba sevgili doğa severler. Sizlere Likya yolu için hazırlamış olduğum haritaları sunmak istiyorum. Bilirsiniz bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve ben de bilgiyi paylaşmayı seven birisiyim. O nedenle yolu yürümek isteyenler için Google Earth'ün başına oturdum ve bayağı bir saat harcayarak emekle bu haritaları oluşturdum. Ve bu haritaları tamamen ücretsiz dağıtıyorum. Yani kamu yararına. Yapmanız gereken tek şey bu haritaları benden yorum bölümünden istemek. Yorum bölümüne yazarak benden haritaları isteyin ve tabii ki de mail adresinizi de belirtirseniz daha iyi olur, göndermesi kolay olur. Şimdi gelin bu haritalara biraz daha yakından bakalım. Bir numaralı haritamızdan başlayalım. Dikkat ettiyseniz zaten haritalar numaraya göre sıralanmış. Bu nedenle parkur sırasını karıştırmazsınız. Genellikle numaraları sağ alt köşeye yazdım. Haritada bir bilgi panosu dikkatinizi çekiyor. Bunun hani yeri parkura göre değiştirdim. Nereye sığıyorsa oraya koydum. Burada hangi parkurun nereden nereye kilometreleri var. İşte Fethiye Kayaköy'ü 9 kilometre, Kayaköy başlangıç 6 kilometre. Bunun gibi. Bir de dikkat ederseniz bazı çizgiler mavi, bazıları yeşil ve bazıları da sarıyla göreceksiniz çizilmiş. Bunların ne anlama geldiğini de haritanın bir köşesine yazdım. Mesela burada yeşiller Likya yolunu gösteriyor. Maviler de Fethiye günübirlik yürüyüş parkurları. Mesela buradan Fethiye ile Likya yolu başlangıcına kadar olan bölümün aslında Likya yolu olmadığını, Fethiye günübirlik yürüyüş parkurlarından olduğunu görüyoruz. Yer isimlerini yazdık. İşte Likya yolu başlangıç tabelası, Kozağaç köyü, Kirme köyü, Faralya, diğer adıyla Uzunyurt köyü gibi. Ve yer isimleri bazı renklerle işaretlenmiş durumda. Mesela kahverengiler var. Kahverengi beyaz yazılı olanlar. Bunlar antik yerleri gösteriyor. Ya ben bunu tüm haritaları güncelleyemedim ama çoğunda böyle. Antik bir yer olursa kahverengi beyaz, normal bir yer olursa normal siyah beyaz. Daha doğrusu beyaz fon üzerine siyah yazıyla. Mesela bakın burada Babadağ var. Bazı dağların isimlerini de bu şekilde yazdım, rakımlarını da yazdım. Bunlar da ek bilgi olarak faydalı olabilir. Ve tabii ki de köşede de benim Instagram gibi sosyal medya hesaplarım, YouTube, Facebook falan. Şöyle bir geçelim. Evet, 4 numaralı haritaya geldik. Burada da dikkat ederseniz yeşil beyaz işaretli yerler var. Mesela Dağlı Hüseyin demiş, kamp noktası demiş. Bunlar da hani ne antik yer ne de bir köy, şehir olan yerler. Bunları da yeşil beyaz olarak işaretledim. Bu şekilde de karışmasın diye. Aynı şekilde numaralar. İşte haritaları bu şekilde numara sırasına göre parkurları devam ederek görebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi bu haritaları istiyorsanız yorum bölümünden benden isteyebilirsiniz. Sizlere herhangi bir ücret hiçbir şey yok. En kısa zamanda gönderirim. Mesela 2 numaralı haritamıza geldik. Alıncadan sonra yol ikiye ayrılıyor. Hani bir Boğaziçi Sidima'dan giden yol, bir de Yediburunlardan giden yol. İkisi belde birleşiyor. Bu ikisi de yeşil. Bu ikisi de Likya yolu. İsterseniz kuzeyden, isterseniz güneyden gidebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Tabii ki de yolda güncellemeler olacaktır. Ben haritaları zamanla güncelleyeceğim. Açıklamalar bölümünde zamanla takip ederseniz güncellemeleri ben tarih paylaşmayı düşünüyorum. Elimdeki son güncel haritaları da benden bu şekilde yine yorum bölümünden isteyebilirsiniz. Bu arada görüş ve öneriniz olursa, eleştiriniz olursa yorum bölümüne yazmaktan çekinmeyin. Hani şöyle yaparsan haritalar daha güzel olur, şöyle yaparsan daha kullanışlı olur gibi her zaman bekliyorum. Yalnız ben burada önemli bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Haydi bu haritaları aldık, yola çıkıyoruz diye bir şey yok. Çünkü bu haritalar yeterli derecede hassasiyete sahip değildir. Bu haritalara bakarak yolu yürüyemezsiniz. Yol işaretlerini takip edip bunu navigasyon ve GPS ile desteklemeniz gerekir. Bu haritalar sadece hani bir planlama, nerede ne var, hangi köyden sonra neresi geliyor, hangi antik kent nerede, bunun gibi bilgiler yollar arasındaki mesafeleri görebilmeniz içindir. Bu konuyu da lütfen atlamayalım. Evet, haritalarımızı biraz daha yakından tanımış olduk. Bunları isterseniz A4 boyutuna böyle kağıda çıktı alın, isterseniz A3'e alın, isterseniz hiç çıktı almayın, telefonunuza dijital olarak yükleyin, böyle yakınlaştırıp bakarsanız. Bizim zamanımızda böyle dijital ortamda haritalar yoktu ve haritalar hep parayla satılırdı. Bu yolu yürümek, kat etmek biraz daha zordu. Ben de bu eksikliği bir bakıma gidermek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur.
Bu arada Likya yolunu yürümek isteyenler benim rehber videolarımdan da faydalanabilirsiniz. Hani bayağı emek vererek iyi bir rehber videosu oluşturmaya çalışıyoruz. Linklerini de gerek açıklamalar bölümüne gerekse de bitiş ekranına koyacağım. Gerek bu videolar gerekse de haritalar olsun sizlere daha güzel, kolay bir yürüyüş deneyimi sunacağına inanıyorum. Bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki de beğenilerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Herkese iyi yürüyüşler diliyorum.